Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda baklava dilimli bebek süveterinin anlatımını yapacağım. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumaktan daha az da ip kullandım. İpim anti peeling özellikle Alize Baby Best. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu 286. 100 gramı 240 metre arkadaşlar. İkinci yumaktan biraz kaldı. Süveterimizi iki parça halinde örüyoruz. Önce ön parçasını ördüm. Yaka oyuntusunu yaptım. Daha sonra arka parçasını ördüm. Yine ense kısmında yaka oyuntusunu yaptım. Omuz kısımlarından tığ yardımıyla birleştirip yakasından ilmek alıp yakasını iki kat olarak ördüm. Sonra kollardan ilmek alıp bu şekilde fırfırlarını örüyoruz arkadaşlar. Kenarlardan birleştirip süveterimizi tamamlıyoruz. Çok şık, çok tatlı bir bebek süveteri oldu arkadaşlar. Ben çok keyifle ördüm. Süveterimizin ölçüsü şöyle. Beden genişliği 30 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu 36 santim. 2 yaş ölçüsündeki bebeklerin kullanımına uygun. Arkasını da göstereyim. Arkası da böyle ön ve arkaya baklava dilimi modelini uyguladım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız süveterimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişe 63 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyoruz. Lastik kısmımızı 11 sıra bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Sıra sonuna bir ters bir düz örerek geldim. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Her zaman sıra sonundaki ilmeğimizi düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Kenar dikişlerimizin düzgün olması için kenarları bu şekilde sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alıyoruz. Sıra başındaki ilmeğimizi örmeden aldım. İlmeklerimin yönüne göre örüyorum. Sırada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeği düz. Tersi ters, düzü düz olarak yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Lastik kısmımızı 11 sıraya tamamlayalım. Bir ters bir düz olarak örelim. 11 sıra olduktan sonra model kurulumuna geçeceğiz. Şimdi bir ters bir düz olarak 11 sıra örüp gelelim. Lastik kısmımızı 11 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Bu sırada model kurulumuna geçiyorum. Bu sırayı dikkatlice kuralım arkadaşlar. Bu sırada yanlış yapmazsak diğer sıralarda da kolaylıkla ilerleriz. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği yine düz örüyorum. Artık ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak devam edecek. 1 2 3 dördüncü ilmeği de düz olarak örüyorum. Beşinci ve altıncı ilmeğimizi
birlikte şu şekilde ikisini birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüp 5. ve 6. ilmeğimizi birlikte örerek kestik. İpimi öne aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Buraya 1 ilmek artırma yaptık. Yani artırmalarımızı ajur olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar ipimi öne aldım. Yine 1 ilmek artırma yapacağım. Şimdi buradaki sıra başındaki birinci ve ikinci ilmeği birlikte örerek keseceğim. İlk ilmeğin yönünü şu şekilde çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi bu ilmeği kestikten sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şimdi ilmeğimi kestikten sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 6. ve 7. ilmeği şu şekilde sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. En son yapmış olduğumuz ajurdan sonra 2 4 6 7 ilmeğimiz oldu. Kesmiş olduğumuz ilmeklerle ipimi öne aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Buraya yine ajur yaparak artırmamı yaptım. İpimi öne aldım. Tekrar artırma yapıyorum. İpim önde olduğu için bu şekilde ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Yine ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada 7. ve 8. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Fakat bu defa sol taraftan ilmeğimi kesiyorum. Baklava dilimi görüntüsü oluşacak arkadaşlar. O yüzden hem sağ taraftan hem de sol taraftan 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. İpimi öne aldım. 1 ilmek düz ördüm. Bu 1 ilmeğimiz de artarak devam edecek. Buradaki baklava dilimi de azalarak üçgen şeklini vereceğiz arkadaşlar. 1 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne aldım. Yine ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördükten sonra burada 7. ve 8. ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine ajur yaparak artırma yapacağız. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yine artırma yapacağız. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi 7. ve 8. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bu sırada model kurulumunu hatasız yaparsak diğer sıralarda da kolaylıkla örebiliriz arkadaşlar. Yine ipimi öne aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 2 ilmeği tekrardan sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyoruz. İpimi öne aldım. 1 ilmek yine düz örüyorum. İpimi öne aldım. Yine buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra başında sol taraftan kesim yapmıştık. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte sol taraftan girip kesmiştik. Burada da ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Yine
Sıra sonunda kalan 4 ilmeği düz olarak örüyoruz. Model kurulumumuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayalım. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi ajur aralarında olan 2, 4, 6, 7 düz ilmeğimiz eksilerek devam edecek. Burada ajurların tam ortasında olan düz ilmeğimiz de artarak devam edecek. Modellerden birinde artırma, diğerinde eksilme yaparak devam edeceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer sıralarda 4 ilmek düz örmüştük. Kesim yapmıştık. Bu sırada bir önceki sırada 4 ilmek örüp kesim yapmıştık. Bu sırada 3 ilmek 1 2 3 ilmek örüp kesim yaptım. Şimdi ajurlarımın ortasında olan düz ilmeği ve yanlarında olan ilmekleri düz olarak öreceğim. Yine kenarlarına ajur yaparak artırmalarımıza devam edeceğiz. Buradaki baklava dilimimiz artarak devam edecek. O yüzden ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar ipimi öne aldım. Buradaki 7 ilmeğimiz de azalacak arkadaşlar. O yüzden kesim yapacağız. Baklava dilimimizin hem sağında hem de solunda birer ilmek keseceğiz. İpimi öne aldım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Buradaki baklava dilimi modelimiz eksiliyor. Buradaki de artıyor. Tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 3 ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. Yine ajur yapacağım. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmeği düz ördüm. 3 ilmeğimizin her iki kenarına artırmamızı yapıyoruz. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 ilmek düz örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne alıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüp 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeklerin yönünü baklava dilimimizin sıra başında ilmeği çeviriyoruz. Sıra sonunda ise keserken sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Süveterimiz boyunca kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 ilmek örüp 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrardan ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıra sonunda 5 ilmeğim kaldı. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesip 1 2
3 ilmeği, kalan 3 ilmeği düz örüp sıramı tamamladım. Modelimizin 4. sırasını tamamlamış olduk. Pardon, 3. sırasını tamamlamış olduk. Ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1. ve 3. sırasında ajur yaparak artırmalarımızı yaptık ve baklava dilimimizde kesimlerimizi yaptık. 2. ve 4. sıralarda arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 4. sıraya geçtim. Arka yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüp sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şimdi 5. sırayı öreceğiz arkadaşlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. İpimi öne aldım. Yine ajur yapacağım. 1 2 3 4 5. Bu sırada 5 ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yaparak ajur yapıyoruz. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk sırada, birinci sıramızda bir ilmeğin her iki kenarına artırmalarımızı yapmıştık. İkinci sırada 3 ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak artırma yaptık. Bu sırada ise 3. ajur sırasındayız. 5 ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yaparak devam ediyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada üçgen motifimiz de azalmaya başladı arkadaşlar. Küçülmeye başladı. Şimdi yine ajurlarımıza devam ederek ilerleyelim. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz örüp ipimi tekrar öne alıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Buradaki üçgen motifimiz bir ilmekten artarak devam ediyor. Buradaki üçgen motifimiz de azalarak devam ediyor arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü ters olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüzde 7. sıradayım arkadaşlar. Lastik kısmından sonra 4. ajur sırasındayız. 1 2 3. 3. ajur sırasını tamamladık. 4. ajur sırasındayım. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 2 ilmeği birlikte sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne alıp ajur yapacağım arkadaşlar. İlk sırada bir ilmeğin kenarlarına, ikinci ajur sırasında 3 ilmeğin kenarlarına artırmamızı yaptık. Üçüncü ajur sırasında 5, bu sırada ise 7 düz ilmeğin her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapıyoruz. Buradaki üçgen motifimizin de son sırasındayız. Kalan 3 ilmeği üçünü birlikte örerek keseceğiz. Yine ipim önde, ilmeğimin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Son sırasında olduğumuz için kalan 3 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Sonraki sırada ise buradaki düz ilmeğimiz bizim buradaki düz ilmeğimiz olacak. Buradaki düz ilmeğin kenarına ajur yaparak baklava dilimimizi aynı burada yapmış olduğumuz gibi artırarak devam edeceğiz. Şimdi ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5
6, 7. 7 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. İlmeğimizin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. 7 ilmek düz örüp yine 3 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. 7 ilmeğimizin de her iki kenarına ajur yaparak artırmalarımızı yapacağız. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Üçgen motifimizin son sırasındayız. İpimi öne aldım. 7 ilmek düz örüp artırmalarımıza aynısı gibi devam edelim. Arka yüzde ters örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçelim arkadaşlar. Ön yüze geçtim. Şimdi 9. sıradayız arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 3 4 ajur sırası ördük, fakat 2 4 6 8 arka yüzleri de sayarsak 8 sıra ördük lastik kısmından sonra. Şimdi ön yüzde 9. sıradayız. Modelimiz de kendisini belli etti arkadaşlar. Artık kolaylıkla süveterimizin ön parçasını örmeye devam ederiz. Şimdi yine artırmalarımızı göstereyim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 sıra başında 2 ilmek düz ördüm. Üçgen motifimizde olan 7 ilmeğimizi keserek devam edeceğiz. 2 ilmekten sonra ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Buradaki 3 ilmeğimizin her iki kenarına artırma yaparak devam edeceğiz. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördükten sonra 5. ve 6. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmek kesme yönlerini göstermiştim arkadaşlar. Sıra başında ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Sıra sonunda da sol taraftan girip ilmeğimizi kesiyoruz. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp tekrar ipimi öne alıp ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi buradaki üçgen motifimizi keserek küçülteceğiz. Burada da yine üçgen motifimizi artırmalarımızı yaparak üçgen şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sıramızı aynısı gibi örmeye devam edelim. 3 ilmeğin kenarlarına ajur yaparak üçgen motifimizi artıralım. Buradaki üçgen motifimizde de kenarlardan eksiltme yaparak küçültelim. Bu şekilde arkadaşlar motiflerimizi örerek ilerleyelim. Kol altına gelelim. Kol altında kesimlerimiz olacak. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar kol altına kadar örelim arkadaşlar. Kaç yaşa uygun örüyorsanız boyunu ördüğünüz bebeğin ya da çocuğun boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Kol altına kadar örüp kesimlerimizi yapalım. Şimdi kol altına kadar göstermiş olduğum gibi artırma ve eksiltmelere dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Buradaki baklava dilimi modelimizin kenarlarından birer ilmek keserek küçültüyoruz. Buradaki motifimizi ise kenarlarında ajur yaparak artırıyoruz. Daha sonra artırma yaptıktan sonra tekrar küçültüyoruz. Baklava dilimi şeklini veriyoruz. Şimdi kol altına kadar örüp gelelim.
Süveterimizin ön parçasını kol altına kadar ördüm. Yarım motifimizde sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motifimizin son sırasındayım. Bu sırada keserek motifi tamamlayacağım. Yani 6 motif örmüş oluyoruz. İlk baştaki yarım motifimizde sayarsak şu şekilde santim olarak da ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Bu ölçüler elinizin sıkılığına göre değişecektir. O yüzden santim olarak da ölçüsünü vereyim. Kol altına kadar 23 santim arkadaşlar. 22 ya da 23 santim olacak şekilde örelim. Şimdi bu sırada kol kesimlerimizi yapacağız. Sıra başında 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 3 ilmek kesmiş olduk. Yine ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örüyorum. Üç ilmek kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Motifimizin son sırasında olduğumuz için 3 ilmeği birlikte örerek kestim. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz örüp ipimi öne aldım. Yine 3 ilmeği birlikte örerek keseceğim. İlmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde sıra başında burada da 3 ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçtim. Kolumuz için burada da 3 ilmek keselim. Burada arka yüzde kesimlerimizi farklı olarak yapacağım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 3 ilmek kesmiş oldum. İlmeğimizin yönlerinin ön yüze düzgün olarak gelmesi için ön yüzde ve arka yüzde kesimlerimizi farklı yapıyoruz. Daha sonra ilmek alacağız. O kısımlar gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden siz nasıl kesiyorsanız o şekilde de kesebilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzü ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. Yine aynı şekilde örmeye devam edelim. Sol tarafta kesim yapıyoruz. Sağ tarafta yine kol oyuntusu için kesim yaptığımız için kesim yapmadık. Sol tarafta üçgen motifimize aynısı gibi kesip baklava dilimi şeklini veriyoruz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Burada ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Motiflerimize aynısı gibi kesimlerimizi ve artırmalarımıza devam edelim. Arka yüze geçelim. Arka yüzde sıra başında yine 2 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Arka yüze geçtim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2. Önce 3 ilmek, daha sonra 2 ilmek kestim. Arka yüzde ters örerek tamamlayalım arka yüzümüzü.
Önce 3 ilmek kestim. Daha sonra 2 ilmek kestim kol oyuntusu için. Şimdi yine 2 ilmek burada, 2 ilmek burada keseceğim. Daha sonra da birer ilmek keseceğim arkadaşlar. Toplamda 8 ilmek kesmiş olacağız. 8 ilmek buradan, 8 ilmek de buradan kesmiş olacağız. Daha sonra biraz örerek ilerleyelim. Kesimlerimizi tamamladıktan sonra yakasına kadar gelelim arkadaşlar. Yakası için yine kesimlerimiz olacak. Kol oyuntusunu tamamlayıp yakasına kadar örüp gelelim. Süveterimin ön parçasının yakasına kadar ördüm. Baklava dilimlerimizi sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. baklava dilimini tamamladıktan sonra yakasını keseceğiz arkadaşlar. Kol oyuntusu için 8 ilmek burada, 8 ilmek de burada, toplamda 16 ilmek kestik. 63 ilmekle başlamıştık. Şişimizde 47 ilmeğimiz kaldı. 47 ilmeğimizde de 7 baklava dilimi ördükten sonra yaka kesmeni yapacağız. Kesimlerimizi de şöyle yapacağız. Omuz için 10 ilmek burada kalacak. 10 ilmek de burada kalacak. Ortada olan 13 ilmeğimizi keseceğiz. Aradaki 2, 4, 6, 7 ilmek var. Önce 3, daha sonra 2, daha sonra da 2 ilmek keserek yaka oyuntusunu oluşturmuş olacağız. Şimdi buradaki ilmek ayracımıza kadar örelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek. ilmeğimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Burada 2, 4, 5 ilmek kestikten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. İpimi öne aldım. Artırma yapacağım. Burada tekrar baklava dilimini örmeye başlıyoruz. Buradaki ilmeğimi çıkardım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek omuzumuz için kalacak arkadaşlar. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kesmiş olduğum ilmekle 1, 2, 3, 4, 2 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. Şimdi tekrar burada ajur yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İpimi öne aldım. Şimdi buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimi keseceğim. İlmeklerimi şu şekilde kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi düz örerek kesiyoruz. Önce 13 ilmek kesiyoruz. Tam ortada olan 13 ilmeği düz örerek kesiyorum. İlmek ayracıma kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi buradaki ilmeğimi de kesmem gerekiyor. İlmek ayracımı çıkardım. Burada da aynı burada olduğu gibi bir ilmek artırmamız gerekiyor. Sıra artırma ilmeğimizde olduğu için ipimi öne aldım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada arkadaşlar 2 ilmeğim kaldı. Normalde sadece bir ilmeğim olması gerekiyor. O yüzden buradaki ilmeği
bunun üzerinden geçirerek kesiyorum. Kenarlarda aynı ilmeğimiz kalması gerekiyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmeğimiz kaldı. Burada da 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine aynısı gibi örmeye devam ediyorum. 2 ilmeğimi kestim, ipimi öne aldım, ayracımı çıkardım, tekrar ipimi öne alıp ilmeğimi kestim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi her iki kenarda da 17 ilmeğimiz var. Ortada olan 13 ilmeğimizi yakamız için kestim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Şimdi bu omzumuzu öreceğiz arkadaşlar. Arka yüze geçip ters olarak örelim. Arka yüzde ters örerek geldim. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. 17 ilmeğimizi örmüş olduk. Ön yüze geçiyoruz. Şimdi 3 ilmek sıra başında keseceğim. Kesimlerimi yine aynısı gibi yapıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek kestim. Modelimizi yine örmeye devam ediyoruz. 2 ilmeği örerek kestim. İpimi öne alıp ajur yaptım. Baklava dilimimde olan ilmekleri düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 17 ilmeğimiz vardı. 3 ilmek kestik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzümüzü ters örelim arkadaşlar. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Burada tekrar kesim yapmıyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada yine keseceğim. Fakat baklava dilimimizin sol tarafında yine 2 ilmeği birlikte baklava dilimimizde olan ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Burada yine kesim yapıyoruz. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Şimdi 2 ilmek kesince 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzü yine ters olarak örelim. Yine sıra başında 2 ilmeğimizi keselim arkadaşlar. Daha sonra omzumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra tam şu kısımdan ip bağlayacağız. Yine aynı şekilde 3 ilmek, 2 ilmek, 2 ilmek olarak 9 ilmeğimiz kalana kadar bu tarafımızda kesimlerimizi yapacağız. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu omzumuzu örüp tamamlayalım. Ön parçamızı omuz kısmına kadar örüp tamamladım. Omuz kısmından tam boy ölçüsünü vereyim. 37 santim. Şimdi diğer omzumuzu da örelim. Arkadan ipimi tam uç kısma bağladım. 3 ilmek keseceğim. Bu defa düz örüp kesmiyorum. Diğer omuzda olduğu gibi. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe taktım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği tekrardan şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu omuzda kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. Daha sonra tekrar 2 ilmek keseceğim. Diğer omuzda olduğu gibi 10 ilmek kalacak. Bu omzumuzu
ne kadar ördüysek diğer omuzu da boylarının aynı olması için o kadar örelim arkadaşlar. İki omuzu da eşit şekilde ördüm arkadaşlar. İlmek tutucuya geçirdim. Daha sonra arka parçamızı örünce omuzlarımızı da örerek birleştireceğiz. Şimdi arka parçamızın yapımına geçelim. Arka parçamızda ön parçada olduğu gibi 63 ilmekle başlıyoruz. Aynısı gibi model kurulumu yapıp aynı sırada kesimlerimizi yapıyoruz. 3 2 2 1 olarak kesiyoruz. Yine aynı 8 ilmek burada, 8 ilmek de burada kesip istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Buradaki baklavadan sayarsak tam baklavadan 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de yarım baklava şeklimiz var arkadaşlar. Bu kısma kadar örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi şu şekilde ayırdım yaka kesimi için. 2 4 6 8 10 12 14 ilmek burada, 14 ilmek de burada. Ortada olan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmeğimizi önce keseceğiz. Daha sonra da 2 ilmek keseceğim. Sonraki sırada 2 ilmek keseceğim. Yine omuzda 10 ilmeğimiz kalacak. Ön parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Kesimleri aynı yerde yapıyoruz. İlmek ayracımı çıkardım. Şimdi 19 ilmeğimizi keselim. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Önceki örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi ön parçada olduğu gibi yapıyoruz. İlmek ayracına kadar ilmeklerimizi keselim. İlmek ayracıma kadar ilmeklerimi kestim. Ayracı çıkardım. Bu ilmeği de kesmem gerekiyor arkadaşlar. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ense kısmımızın kesimini yaptık. Şimdi ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Bu sırayı tamamlayalım. Daha sonra arka yüzü örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Bu sırada 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. İlmeğimin yönünü çevirip ipimi öne aldım. Yine baklava dilimi modelimizi örmeye devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Yine 2 ilmek daha örelim arkadaşlar. Ön parçamızı kaç sıra ördüysek arka parçamızı da aynı uzunlukta örelim. Daha sonra yine ön parçada olduğu gibi tam şu kısma bu omzumuzu bitirdikten sonra bu kısma ilmeğimizi uç kısımdan bağlayalım. 2 ilmek 2 ilmek olarak keselim arkadaşlar. Yine ön parçamızı şu şekilde göstereyim. Ön parçamızın uzunluğu kadar örelim. İki parça da eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Örüp arka parçamızı da tamamlayalım.
Arka parçamızın anlatımını yapmadım. Çünkü ön parçamızla aynı. Aynı arkadaşlar. Aynısı gibi aynı sayıda başlayıp kol oyuntusunu aynı yerlerde yapıyoruz. Sadece yaka oyuntusu için biraz fazla örüyoruz. Şimdi bu parçamızı da tamamlayıp gelelim. Arka parçamızı da tamamladım. Şimdi ön parçamızla arka parçamızı birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. İlmek tutucudan ilmeklerimi çıkarıp şişe geçirdim. Şu şekilde arka parçamızı üzerine ön parçamızı koyalım. Arka yüze geçelim. Omuzlar birbirine denk gelecek şekilde omuzları getirelim. Daha sonra tığ yardımıyla birleştireceğim. İsterseniz örerek de birleştirebilirsiniz. Bu sefer tığ yardımıyla birleştireceğim. Arkada duran şişimden bir ilmek aldım. Şimdi ön parçada ön tarafta duran şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine arka parçadan ve ön parçadan bir ilmek alıp bu defa üçünü birlikte örüyorum. Ön parçadan ve arka parçadan ilmeklerimi alıp bu şekilde omuz kısımlarını birleştiriyoruz. İlmeklerimizi kesip daha sonra iğne yardımıyla da dikebiliriz arkadaşlar. Ben o şekilde uğraşmamak için tığ yardımıyla örerek birleştiriyorum. Hem de dikişlerimiz daha düzgün oluyor. Birleştirip ilmeğin içinden ipimizi geçirip sıkıştırıyoruz. Arka yüzde bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de göstereyim. Ön yüzden görüntüsü de böyle birleştirme yerlerinin. Şimdi diğer omzumuzu da birleştirelim. Daha sonra yakasından ilmek alıp yakasını öreceğiz. Yakasını ördükten sonra da kol fırfırlarımızı öreceğiz arkadaşlar. Yine ilmek alacağız. Şu şekilde bu omzumuzu da birleştirip gelelim. İki parçayı birbirine bu şekilde birleştirdik. Şimdi burada kalan uzun iplerimizi temizleyelim. Daha sonra yakası için ilmeklerimizi alalım. İpleri temizledikten sonra ipimi tam şu arka kısma bağladım. Şimdi ilmek çıkaracağım. İlmeğimi şu şekilde tığ yardımıyla çıkarıyorum. Diğer yöne doğru gidelim arkadaşlar. Arka parçamızdan ilmeklerimizi çıkarmaya başlayalım. Çıkarmış olduğum ilmekleri de şişe geçiriyorum. Şişle de çıkarabiliriz. Bazı yerlerden şişle çıkarmak zor olabilir arkadaşlar. O yüzden tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkaralım. İlmeklerimizi bu şekilde çıkaralım. Bütün ilmeklerimi aldıktan sonra kaç tane yakasından ilmek çıkardığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Yakamız yuvarlak olduğu için çıkarmış olduğumuz ilmekleri misinalı şişle
alalım. Misinalı şişe geçiriyorum. Daha sonra yakasını misinalı şişle örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde çıkaralım. Görmüş olduğumuz şu şekilde yakından göstereyim. İlmeklerin hepsine batarak ilmeklerimizi çıkaralım arkada. Burada da ilmek aralarına sık sık batalım arkadaşlar. Yakamızı bir ters bir düz lastik öreceğimiz için sıkıntı olmaz. Şimdi ilmeklerimin tamamını çıkarıp geliyorum. Yakadan ilmeklerimi misinama geçirdim arkadaşlar. Benim kısa şişim vardı bu şekilde. Kısa misinam vardı. Misinanız daha uzunsa bu şekilde aralardan çekerek daha rahat örebilirsiniz. Şimdi toplamda 98 ilmek aldım. 98 ya da 100 ilmek alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi tam bu kısmı belirleyelim. Başlangıç noktamızı şu şekilde arka tarafa takayım arkadaşlar. İlmek ayrıcımı. Başlangıç kısmımız burası. Burayı belirleyelim. Kaç sıra ördüğümüzü ona göre hesaplarız. Şimdi yakamızı bir ters bir düz lastik öreceğim. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örüyoruz. Hep ön yüzde öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzde geçmeden ön yüzü bir ters bir düz olarak öreceğiz. Yine dolanıp ilmek ayrıcımızın olduğu kısma geleceğiz. Bu defa ikinci sırayı örmeye geçeceğiz. Dediğim gibi uzun şişiniz varsa bu şekilde aralardan uzatarak daha rahat örebilirsiniz. Birkaç sıra ördükten sonra daha kolay örebiliriz. Şimdi yakamız tek kat yapmak istiyorsak yakamızı tek kat örebiliriz. 2 kat istersek yakayı ikiye katlayıp daha sonra arkadan da birleştirebiliriz. Şimdi yakamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra kesmesini yapacağız. Süveterimizin yakasını 18 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. 2 kat olarak çalıştım. Sizler 2 kat yapmak istemezseniz de 9 sıra örüp tek kat olarak da yapabilirsiniz. Daha sonra yakasını kesip yaka kısmını tamamlayabilirsiniz. 2 katlı yaptığım için ben dikerek yakasını arka kısma birleştirdim. Şu şekilde ilmeklerim, bu ilmeğim arkada hangi ilmeğe denk geliyorsa arkadaşlar tam o kısma birleştiriyorum. İlmekten ilmeği iğneme geçirip tam başlamış olduğumuz yaka kısmına başlamış olduğumuz yerdeki ilmeğin içine batarak bu şekilde dikerek birleştiriyorum. Yine ilmeği iğneme geçirip buraya iğne ile dikiyorum. İlerledikçe kontrol edelim arkadaşlar. Yakası kaymasın. İlmeğimize bakalım. Şu şekilde arkada hangi ilmeğe denk geliyorsa tam o kısma birleştirelim. Tam buraya denk geliyor arkadaşlar. İlmeğimizi alıp buradaki ilmekle birleştiriyorum. Yakamızı
birleştirip tamamlayalım. Daha sonra kol yapımını göstereceğim. Yakasını dikerek tamamladım. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. İsterseniz önce kesip daha sonra da dikilebilir. Şimdi ben bu kenarı diktim arkadaşlar. Baklava dilimlerimiz karşılıklı gelecek şekilde diktim. Diğer tarafı nasıl dikiyorum göstereceğim. Bu kolumun da fırfırını yaptım. Şimdi diğer kolu birlikte yapalım. Kenar kısmını birleştirmeden önce ilmeklerimizi çıkaralım. İpimizi tam şu kısma bağlayalım. İpimi bağladıktan sonra tığ yardımıyla ilmekleri şu şekilde çıkarıyorum. Görmüş olduğum boşluklara batıyorum. Çıkarmış olduğumuz ilmekleri şişimize geçirelim. İlmek almaya devam edelim. İlmeklerimizi bu şekilde çıkaralım. Sık sık ilmek çıkarıyorum arkadaşlar, fırfırlı olacağı için. Düz kısımdan da nasıl çıkarıyorum göstereyim. Bu kısım bizim kol oyuntusunu oluşturmuş olduğumuz kısım. Düz kısımdan büyük boşluklara batıyoruz. Bir de aradaki küçük boşluğa batıyoruz. Büyük boşluğa, aradaki küçük boşluğa batıp ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Toplamda omuz kısmına kadar buradan 50 ilmek çıkaracağım. Diğer taraftan da yine 50 ilmek çıkaracağım. Toplamda 100 ilmek çıkarmış olacağız. Daha sonra arka yüzde yine artırma yapacağız. Şimdi toplamda 100 ilmeğimizi çıkarıp gelelim. Kol ilmeklerimi çıkardım. Şişimde toplamda 100 ilmeğim var. Şimdi arka yüzdeyim. Bu sırada artırma yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği şu şekilde örüyoruz. Bir kez örüyoruz. Daha sonra ilmeğe arkadan girip ilmeği tekrar örüyorum. 1 2 ilmek ters örüp üçüncü ilmeği ters örüyoruz. İlmeğe arkadan girip ilmeği tekrar örüyorum. Bu şekilde artırma yapıyoruz kolda. 1 2 ilmek örüp üçüncü ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği iki kez örüyoruz arkadaşlar. 1 2 üçüncü ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği bir kez daha örüyorum. Bu şekilde sıramızı örelim arkadaşlar. Artırma yaparak sıramızı tamamlayalım. Artırmalarımı yaparak sıramı tamamladım. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden alacağım. İlmek ayraçlarıyla şu şekilde belirledim arkadaşlar. 30 ilmek bu kısmı ayırdım. 30 ilmek de buraya ayırdım arkadaşlar. Şimdi örerek geleceğim. 30 ilmeğime kadar örüp döneceğim arkadaşlar. Arka yüze geçeceğim. Daha sonra 10 ilmek daha örüp arka yüze geçeceğim. Onar onar örerek bu kenarları da ekleyeceğiz.
Şimdi normal düz olarak örüyoruz ilmeklerimizi. Şu şekilde öreceğim arkadaşlar. Burayı da göstereyim. Buranın sıra sayısı daha az olacak. Burası daha fazla. Arka yüzden sayalım kaç sıra ördüğümüzü. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüşüz. Burası daha az arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmek ayracımızı yine 30 ilmek bırakıp takalım. Buradaki ilmek ayracımıza kadar örelim. Yani sıra sonunda 30 ilmeğimiz kalana kadar örelim. İlmek ayracıma kadar ördüm. 30 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Şimdi arka yüze dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde yine 30 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonunda 30 ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Arka yüzde 30 ilmeğim kalana kadar ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeği örmüyorum. Şu şekilde örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu defa sıra sonunda 20 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Ön yüzdeyiz. Sıra sonunda 20 ilmeğimiz kalana kadar örüp gelelim. Sıra sonunda 20 ilmeğim kalana kadar ördüm. İlmek ayracımı yine takıyorum. Daha sonra 10 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz bu tarafta. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine bu kenarda da 20 ilmeğimiz kalana kadar arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. 20 ilmeğim kalana kadar ördüm. İlmek ayracımı yine takıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde bu defa 10 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Arka yüze geçip yine 10 ilmek kalana kadar öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Her iki yüzde de. Toplamda tam kolumuzun ortasından sayarsak 12 sıra olana kadar örelim. Daha sonra kesimlerimi yapıyorum. Nasıl yapıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kol fırfırımızı tamamlayıp kesimlerimize geçelim. Kol fırfırını 12 sıra olana kadar ördüm. Arka yüzde kesimlerimizi yapıyoruz. Ön yüzde örüp arka yüze geçip kesimlerimizi yapıyoruz. Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Sıra başındaysanız ilk ilmeğinizi örmeden alıp ikinci ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde arka yüzde yapalım. Daha sonra kenarları nasıl dikiyorum onu göstereceğim. Şimdi kol kesimini tamamlayıp geliyorum. Kol fırfırımızın kesimini tamamladım. Şimdi kenar dikişleri yapıyorum. Baklava dilimi birbirine gelecek şekilde, denk gelecek şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikersek dikiş izimiz de belli olmuyor. Şu şekilde dikiyorum. Son ilmeğin arasına batarak dikiyorum. Önce ön, sonra arka parçadan alıp son ilmeklerin arasına girerek dikiyoruz. Ön yüzde bu şekilde dikersek
Dikiş izimiz de belli olmuyor arkadaşlar. Düzgün bir dikme tekniğini kullanmış oluyoruz. Şimdi tam şu kısma kadar dikelim, süveterimizi tamamlayalım. Kenar dikişlerini de tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok tatlı bir model. Ben çok keyifli ördüm. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.